Yaban hayatı fotoğrafçılığının benim için en zor kısımlarından biri de sabah erkenden kalkıp hazırlanmak ve daha gün doğmadan arazide olmak. Bu her şeyden öte bir tutku. Hatta öyle bir tutku ki en soğuk günlerde sıcacık yatağınızı tek gözünüz kapalı terk ediyorsunuz ve kendinizi bir şekilde arazide buluyorsunuz. Doğa kendini insana aşık etmeyi gerçekten iyi biliyor. Evet, gördüğünüz üzere şu an çok güzel bir manzara var. Sis bulutu çöktü buraya. Dağın şu an yüksek kesimlerindeyiz. Zirveye hala mesafemiz var. Aracı burada bırakıp buradan sonrasında ekipmanı sırtlanıp yürüyeceğiz. Ama önce şu güzel manzarada kahvaltı yapmamız gerekiyor. Hava aydınlanalı bir yaklaşık yarım saat oldu. Yaban hayatı şu an oldukça canlı. Buralarda başka insan da yok bizden başka. Bu yüzden bugün şanslıyız. %90 göreceğimiz türlerden biri dağ keçileri. Çünkü yaban hayatı olunca konu hiçbir şey kesin değil, hiçbir şey garanti değil. Ama bu dağlarda daha önceden dağ keçilerini çokça gördüğüm için bugün yine göreceğimizi düşünüyorum. Eğer şanslıysak ayı, kurt, vaşak, domuz bunları da görebiliriz. Bu taraflarda kayalıkları görebilirsiniz. Kayalıklar dağ keçilerin yaşaması için oldukça müsait bir alan. Burada hayvanlar kendilerini güvende hissediyorlar. Burası bildiğin onların oyun parkuru. Rahat rahat dolaşıyorlar. Şimdi de biraz dürbünle tarayacağım. Ondan sonra da kahvaltıya geçeceğiz. Abi dakika bir, gol bir. Dağ keçileri ben şu an görüyorum. Gel dürbünden göstermeye çalışıyorum. Kamerayı bana. Şu karşıdaki küçük şey var ya, sırt var ya, tam olarak orada 3 tane dağ keçisi duruyor. Bir dürbünden göstermeye çalışacağım. Hemen orada da gidip kamerayı kuracağım birazdan. Buradalar. Kahvaltı bir 10 dakika kadar bekleyebilir. Ben hemen tripodumu kurayım. Bu keçileri çekeyim. Muhtemelen onlar da güne yeni başlıyorlar. O yüzden henüz bir şey kaçırmadık. Oldukça güzel. Dakika bir, gol bir. Keyifli bir güne başlangıç yapmış olduk. Hemen tripodumu alayım. Video çekeceğim için tripod kurmam gerekiyor. Lens 600 mm olduğu için ufacık titreşim görüntüye çok büyük yansıyor. Bu yüzden tripod kullanmam lazım ve asla titreşim olmaması lazım. Kamerayı kurmam yaklaşık 1 dakika falan aldı. Tripodu falan her şeyi hazırlamam. Bu 1 dakika içinde keçiler kocaman kayayı yürüyüp kayanın arkasına geçtiler. Bu yüzden şu an görüntü alamıyorum ama üzülmek yok. Çünkü bugün daha fazla keçi bulacağıma inanıyorum. Sadece keçi de değil, dediğim gibi diğer hayvanları da arayacağız. Şimdi o zaman kahvaltıyı yapalım. Kahvaltıdan hemen sonra daha doğru tırmanmaya başlayacağız ve keçileri bulup görüntüleyeceğiz. Kahvaltılıkları çıkardık. Az önce keçileri biraz kaçırdık ama moralimiz bozulmadı tabi. Şimdi biraz bir şeyler atıştıralım. Oradan yola devam. Hava da soğuk. -2 derece. O yüzden sıcak bir çay iyi gider. Burada taze keçi izleri var. Şu an doğru yoldayız. Onların izinden, bizzat bastığı yerlerden yola devam ediyoruz. Bakın burada bayağı bir iz var. Hepsi de taze. Keçiler buralarda bayağı bir dolaşmış. Bu yolun devamında yeniden keçilerle karşılaşacağız diye umut ediyorum. Şöyle gidelim. Keçilerin açtığı bu yollar şu an bize rehberlik ediyor aslında. Buradan kim bilir ne kadar canlı geçmiş. İnsanlar, hayvanlar hep beraber yıllarca bu yolu kullanmışlar. Şu anda biraz kayalar kayıyor. Sabah çiğ düştüğü için kayalar ıslak. Burası da oldukça dar bir tünel. İçeride dönemeyeceğim size maalesef. O yüzden
Bu şekilde kafamı çevirerek konuşacağım. Böyle yollardan geçmek, böyle taşa kayaya dokunmak, çekimi böyle yapmak bana oldukça keyif veriyor. Bazı şehirlerde dağ keçilerini hemen yolun kenarından çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Hayvanlar daha önceden bir tehditle karşılaşmamışlar ve insandan kaçmıyorlar. Böyle yerlerde keçi çekimler aslında biraz daha basit oluyor buna göre. Ama keyif düzeyi olarak bu kesinlikle bambaşka bir şey. Dağ keçilerin yanından, onların bastığı yerlerden, dokunduğu kayalardan biz de aynı şekilde onları hissederek yola devam ediyoruz. Güzel bir açıklar çıkardı bize. Burada farklı hayvanlara rastlayabiliriz. Bir dürbünle taramam lazım hemen. Hayvanlar çok güzel kamufle olabiliyorlar. O yüzden dürbünle bakmak gerekiyor çoğu zaman. Şu an burada bir şey görünmüyor. Muhtemelen önümüzdeki plakaların altındalar ya da şu tarafın arkasındalar hemen. Biz işimizi şansa bırakmamak için hemen buranın arkasına geçip daha sonra buranın arkasını taraya taraya aşağı geri ineceğiz. Tamam. Çantayı şuraya koyayım da. Şimdi sonuçta 100 binlik makine var. Ne olur ne olmaz. Tabii bizim toynaklarımız olmadığı için keçileri takip etmek zaman zaman zor olabiliyor. Devam edelim. Burada çok güzel bir açıklık var. Gözlem için harika bir nokta. Yaklaşık bir 5-6 dakikadır etrafı tarıyoruz ama henüz bir şey bulamadık. Bakmaya devam ediyoruz. Keçi gördüm. Tam olarak şurada. Bu sefer hemen yakalamam lazım. Hemen yakalamam lazım. Ayağa kalktı. Aramızdaki mesafe bir hayli fazla ama size bu görüntüyü göstermek istiyorum. Şuradaki kayalıklarda var. Hemen bulayım kamerayı. Uçurumun dibindeki keçileri az önce görüntüledik. Mesafe oldukça uzaktı ama yine de çekmiş olmak istedim. Şu an hala oralarda dolaşıyorlar. Dürbünle zaman zaman bakıyorum. Aralarında yetişkin erkekler yok. Çünkü şu an Kasım ayındayız. Yakında, yaklaşık bir ay sonra yetişkin erkekler dişilere katılacaklar ve kalabalık sürüler oluşturacaklar. Daha sonra çiftleşme dönemi başlayacak. Çiftleşme döneminde erkek keçiler daha aşağı kesimlere inerek dişilerle kalabalık gruplar oluşturuyor. Ve üredikten sonra, çiftleştikten sonra tekrar dişileri bırakıp geldikleri yere geri dönüyorlar. Bu her sene bu şekilde devam ediyor. Doğa fotoğrafçılığı diğer fotoğrafçılık dallarından oldukça farklı. Bunun sebebi
Bildiğiniz üzere biz modellerimize poz verdirtemiyoruz. Her şey anında olup bitiyor ve çok büyük bir şans faktörü var. Her gün bulduğunuz hayvanı ertesi gün gittiğinizde bulamayabilirsiniz. Yuvasını bilseniz bile o hayvanı çekemeyebilirsiniz. Ya da bir canlıya çok fazla uğraşıp gerçekten emek verip hiçbir şey elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden biraz zorlayıcı ama işin güzelliği de zaten burada. Ne olacağını bilmeden evden çıkıp planladığınızdan çok daha farklı şekilde eve döndüğünüzde değişik bir mutluluk sizi sarıyor. Ve bu şekilde bence yaban hayatı fotoğrafçılığına başlayan birçok kişi buna bağımlı oluyor. Bu bir tutku ve insan tutkularından kolay kolay vazgeçemiyor.